bu haftaki ilk konumuz eşcinsellik acaba hastalık mı yoksa eşcinsellik normal mi? Bakalım sokak ne diyor, sonra ben ne diyorum. Düşüncem değişiyor işte her gün. Şu anda eşcinsel olabilirim yani her an. Bilemiyorum ama bir hastalık gibi bir şey yani. Allah kimsenin başına vermesin ama ne bileyim helak olmuş bu insanlar. Ben kız. Bu kendini sanıyor erkek. Orada kadın ve erkek eşit diyebiliriz. Yani o zaman 3 tane beyin konabiliriz. Bir, aynı korku bende vardı. Eşcinsellik korkusu, eşcinsel lafını duyma aynı kanser gibi. Eşcinsellik seni rahatsız ediyorsa o zaman bir hastalık. Bunun altını çiziyorum. Sokak bilimiyle sizlerle beraberim. Acaba sokaktaki bilim mi daha doğru yoksa gerçek bilim mi daha doğru? Beraber yorumlamaya çalışacağız. Bazen sokaktaki bilim doğru çıkacak, bazen de gerçek bilim ortaya çıkacak. Esasında bu şuna benziyor, akıl hastanesi gibi. Acaba içeridekiler mi deli yoksa dışarıdakiler mi daha deli? Beraber sizle yorumlayacağız. Evet, bu haftaki ilk konumuz eşcinsellik acaba hastalık mı yoksa eşcinsellik normal mi? Bakalım sokak ne diyor, sonra ben ne diyorum. Sokak bilimine hoş geldiniz. Bugün yine sokaklardayız. Bakalım halkımız soracağımız sorulara ne cevaplar verecekler. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Vallahi hastalık herhalde abi. Yani doğuştan gelen ırslı bir şey midir yani? Yani bilemiyorum ama bir hastalık gibi bir şey yani. Allah kimsenin başına vermesin ama hastalık gibi bir şey yani. Anladım. Şimdi amca çok güzel bir şey söyledi esasında. Hastalık da demedi, normal de demedi. Hastalık gibi bir şey dedi. Demek ki amcanın da burada bir kararsızlığı var. Yani acaba diyor hastalık mı değil mi? Çünkü birçok insanda görülebilen bir hareket tarzı. Mesela şu eşcinsellik insanlarda %1 ile 5 arası ve mesela koyunlarda %80-90. Mesela koyunlar en çok eşcinsel olan hayvanlar. Koyunlarda neredeyse normal gibi. Yani esasında burada amca şunu yapmak istiyor. Normal mi değil mi? O zaman normal ne? Bu kavram ortaya çıkıyor. Herkesin genellikle yaptığı davranış ve tutumlara normal adı veriliyor. O zaman herkes su içiyorsa su içmek normal. Ya da işte herkes başka bir içecek olsa onu içseydi o zaman onun içilmesi normal olacaktı. Herkesin saçları uzun olsaydı bu sefer uzun saç normal olacaktı mesela. O zaman kısa saç ve uzun saç tartışması hala yaşıyoruz. Demek ki buradan şöyle söyleniyor. Mesela daha başka bir şey söyleyeyim. Herkes kısa pantolon değil, pantolon giymeseydi mesela, pantolon giymemek normal olacaktı. O zaman normal nedir? Bu soru ortaya çıkıyor. Normal, genellikle yapılan davranışlara normal adı verilir. Bu her şeyde böyle. Mesela kan içinde böyle. Hemoglobinin normali ne? Hemoglobin normali yok ki. Hemoglobin normali, Türk insanlarını topluyorsunuz, kanlarındaki hemoglobine bakıyorsunuz. Onun ortalaması normal. Ya da boy da öyle mesela. Türkiye'deki boy ortalaması neyse normal o. Ama buranın normali böyle, başka bir ülkenin normali farklı. O zaman normal kavramı genellikle toplumda sık görülen şeyler normaldir diyoruz. Mesela koyunlarda %80-90 olan şey normalken insanda eşcinsellik %1-5 olduğu için yani az olduğu için, nadir olduğu için insanlar bunu anormal görme eğiliminde. O zaman işte normalle anormalin farkı tam olarak ortaya çıkıyor. Bir şey nadirse anormal, bir şey sıksa normal kabul ediliyor. Hani Yani bir geçmişte ailede de işte eşcinsel varsa o ailede başka eşcinseller Yani- olma ihtimali var mıdır sizce? geçmişte de hani tarihte de bu tür şeyler yaşanmış okuyoruz yani. Aha. Oradan biliyorum yani. Oluyor yani ne bileyim helak olmuş bu insanlar. Amca şunu da söyledi bize. Tarihte de bunlar var diyor. Demek ki insanlık tarihinde mesela baktığımız zaman hikayelere, epilepsi hikayeleri var, sara, şizofreni hikayeleri var. Ondan sonra eşcinsellik yani homoseksüel hikayeler var. Demek ki bu tarihte de varmış bu. Ama şimdi daha artık konuşulabiliyor. Neden? Çünkü artık işte YouTube çıktı, sosyal medya çıktı. Esasında var olan bir şey şu anda insanlar dile getirilebiliyor. Esasında baktığımız zaman eşcinsellik eskiden de vardı, şimdi de var ve oranları hiç artmadı esasında. Sonradan olan bir şey midir? Yani hani kendini nasıl hisseder ki insan bir anda? Nasıl desem, düşüncem değişiyor işte her gün. Şu anda eşcinsel olabilirim yani her an. Yani düşünceyle alakalı olarak düşünüyorum. Yaşam Kişisel. koşullarına Yaşam, ait evet, bir şey evet, yani. evet. Bu çocuğun dedikleri harika. Gerçekten de bu genç arkadaş çok güzel bir şey söylemiş. Sokak biliminin gerçek bilimi geçtiği nokta. Şunu demiş, ben eşcinsel olabilirim. Ben cinsel yönelimimi değiştirebilirim. Bu şuna örnek gösterilebilir. Şu andaki bütün eşcinsellik tartışmalarında şöyle bir şey var. İnsanın cinsel davranışının toplumsal ve çevresel faktörlerle değişebileceği. Buna plastiste deniyor. Yani insanın genlerinin okunması değişebilir. Mesela bu şuna benziyor. Siz sigara içmezseniz akciğer kanseri olmuyorsunuz. Neden? Çünkü akciğer kanseri geni okunmuyor. O zaman çevre içimizdeki genlerin okunmasını değiştiriyor.
Ben şunu söyleyebilirim. Herkeste eşcinsellik geni var mıdır? Böyle bir gen yok. Ama cinsel tercihler değişebilir. Cinsel tercihler çevresel faktörlerle değişebilir. Cinsel tercihler değişmesi normaldir. Bu çocuk onu demeye söylüyor. Şu andaki bütün bilimsel anlayışımız buna plastiste deniyor. Yani nöronların, beyindeki proteinlerin değişmesini söylüyor. Diyor ki benim cinsel eğilimim var ama bu cinsel eğilim değişebilir diyor. Yani sokak bilimi şu anda gerçek bilimsel bilgi geçmiş durumda. İnsanların 10 sene sonra varacağı nokta şu. İnsanların cinsel eğilimleri değişebilir. Güzel bir noktaya basmış arkadaşımız. 10 puan veriyorum ona. Bazıları bunun hastalık olduğunu söylüyor. Bazıları da diyor ki sonradan gelişen Dur. insanın Mesela benim burada ilk gördüğüm neydi mesela? Arkadaki mezarlık. Burası Şişli burası. Yabancı mezarlığı burası. İnsanın en önemli şeylerden bir tanesi de normalde hiçbir zaman ölüm aklına getirmez. Yani kimsenin şu an aklında ölüm yok. Ama ölüm bir gerçek. Ama kimse öleceğini düşünmüyor. Çünkü beyinde böyle bir devre var. Hep yaşayacağını zannediyorsun. Ama ne zaman görüntüyü gördün, ilk aklına gelen şey de ölüm korkusu esasında. Mesela insanlar böyle hiç ölüm korkusu yokken bir gün biyopsi yaptırıldıklarında hemen sonucu merak ediyorlar. Kanser mi çıkacak? Ölecek miyim? Ölecek miyim? Ölecek miyim? Ya her zaman ölebilirsin. Ama onu akıllarına getirmiyorlar. İşte ölümü akla getiren şeyler hastaneye gitmek, biyopsi yaptırmak, kanser olduğunu düşünmek, kanser kuşkusu olması, mezarlık görmek. Hemen mesela insanın direktman doğal odaklandığı şey. Ben hiç kimseye bakmadım. İlk arkadaki mezarlığa gözümü çevirdim. Yani oradaki ölüm sahnesi bana ölümü akla getirdi. Çünkü insanların en büyük korkusu ölüm korkusudur. Evet, devam edelim. insanın içsel bir şey diyor. Evet. Eşcinsellik sence bir hastalık mıdır değil midir? Sana bir şey söyleyeyim mi? O onu yapan nasıl, sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekse erkeğin lazım, anlıyor musun? Böyle hastalık mıdır diye düşünüyorsun sen yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir tane arkadaşım var. Eyvallah. Tamam mı? Aha. Ben kız. Bu kendini zannediyor erkek. Bu bir tane kızla ilişkiye giriyor. Kızı da tanıyorum, kardeşim olarak görüyorum. Onları gördüğümden benim psikolojim bozuldu. Senin olsa bozulmaz mısın? Ya burada şimdi bu tabii yorumu uzun bir konu. Burada esasında hepimizin içerisinde toplumsal yargılar var. Hani toplumda eşcinsellik kötü bir şeymiş gibi addediliyor ya da kötü bir şeymiş gibi bize öğretiliyor küçükten beri. Onun için nasıl ölümü duymak istemiyorsak eşcinsel lafını da duymak istemiyoruz. Mesela ben hiç unutmuyorum, ben lise çağlarında eşcinsellik lafı beni çok şey yapardı, irite ederdi. Hani eşcinsellik kötü bir şey. Eşcinsellik çünkü topluma uygun bir şey değildi. Esasında burada aynı durum var, duygu var. Birçok insanda var bu. Yani eşcinsel lafından bile korkmak, irite olmak. Hani birçok insan der ya işte kanser deme, işte o kötü hastalık falan. Hani 3 harfli de. Sanki onlar deyiverince onlar gelecekmiş gibi oluyor. Esasında bu bizim tamamen bir ön yargımız. Esasında birçok insan eşcinsellikten toplumsal olarak korkuyor. Hiç öyle bir şey değil esasında. Eşcinsellik birçok zaman 2 tip eşcinsellik var. Gerçekten de bazı insanlar birinci tipi gerçekten genetik olarak ve beyin yapısı olarak cinsel yönelimi eşcinsel olabiliyor ve bunların beyinlerini biraz sonra size daha iyi anlatayım. Yani eşcinsel beyni nedir? Nasıl çalışıyor? Bir de ikinci tip bir eşcinsellik var. O da gerçekten de bazı sebepler dolayısıyla eşcinsel olmaya zorlanmış diyebiliriz. Hatta buna psikiyatrik kavramda birine egosintonik, birine egodistonik deniyor. Yani birisi kendi iç dünyasıyla bağdaşan, yani bu olaydan memnun eşcinseller var. Bir de egodistonik dediğimiz, bu olayın canını sıkan eşcinseller var. Egodistonik dediğimiz. Onu biraz sonra beyin bahsinde biraz daha ele alalım ama burada şunu görüyoruz. Gerçekten bize küçükkenden öğretilmiş toplumsal korkular var. O toplumsal korkulardan bir tanesini görüyorum. Aynı korku bende vardı. Eşcinsellik korkusu, eşcinsel lafını duyma aynı kanser gibi ya da 3 harfli gibi. Bak hala 3 harfli diyoruz. Gelelim 3 tane sokak biliminden sonra bu işin gerçeklerine. Eşcinsellik bir hastalık değil. Şimdi eşcinsellik baktığımız zaman birçok hayvanda eşcinsellik var. Bazı hayvanlarda %50 yarı yarıya, bazı hayvanlarda daha fazla ama en çok örnek verilen hayvan koyunlar, yani koçular, köpeklerde eşcinsellik var. Bunu bu hayvanlar farklı şeyler için yapıyorlar. Bir kere şunu söylemek lazım. Eşcinsellik erkeklerde, özellikle hayvanlarda bir hayvanın diğer hayvana dominansını göstermek için. Yani ben senden daha güçlüyümü göstermek için. Bu insanda var mesela, bizim küfürlerimizde de var. Hani ben seni İşte şöyle, ben seni şöyle yaparım lan falan. İşte bu bir erkeğin bir erkeğe esasında ben daha üstünüm, ben daha güçlüyüm. Buna dominansı deniyor. Yani Türkçe anlamıyla baskınlık adı veriyor. Bunu gösterme şekli.
Bazı hayvanlarda, mesela köpeklerde. Bazı hayvanlarda bunu bir cinsel antrenman gibi yapıyorlar. Koyunlarda bu var, koçlarda. Orada bu dominansı var da güçlülük var ama bir antrenman gibi. Eşcinsel insanların beyinlerine bakıldığı zaman özellikle eşcinsel erkeklerin beyinlerinde nöronları yani sinir hücrelerinin kadın gibi olduğunu görüyoruz. Eşcinsel erkekler esasında bir beyin cinsiyeti olarak kadın. Bu işte hipotalamus denen bir bölge var. Hemen şu burnunuzun arkasında, hipofiz bezinin üstünde, o sizin cinsiyetinize karar veriyor. Ve eşcinsel erkekler otopsi yapıldığında öldüklerinden sonra bu erkeklerin beyinlerindeki o nöron sayılarının, sinir hücre sayılarının kadın gibi olduğu, yani Türkçesi eşcinsel erkekler kadın tipi nöronlar, kadın tipi sinir hücreleri taşıyorlar. Bu da anne karnında olan şey. Anne karnındaki testosteron bizi erkek yapıyor. Demek ki testosteron bizi değiştiriyor. O zaman anne karnındaki testosteronun değişmesi bir erkeği değiştirir. Örneğin bir gebelikte ben gebe bir hayvana testosteron hormonu verirsem dişi bile olsa eğilimleri erkek oluyor. O zaman anne karnındaki testosteron bizim erkek cinsel yönelimimizi belirliyor. Ama bu sonradan olmuyor. Yani bir kadına testosteron verirseniz eşcinsel olmuyor. Yani doğduktan sonra. Ama anne karnında bir dişiye erkeklik hormonu verirseniz o dişi eşcinsel eğilimler gösterebiliyor. O zaman buradan şu ortaya çıkıyor. Cinsiyet, bedendeki cinsiyet farklı. Yani kromozom cinsiyeti farklı bir insanın. Bir de beyindeki cinsiyet farklı. Bunları karıştırmamak lazım. Ama insanın normal cinsiyeti hissettiği cinsiyettir. Yani beyindeki cinsiyettir. Eğer bir insan kadın olup kendini erkek gibi, erkek olup kendini kadın gibi hissedebilir. Bu bir psikiyatrik ya da bir problem değildir. Bu bir hastalık değildir. Bu normalin bir şeklidir esasında. Onun için benim bütün kitaplarda yazdığım gibi algıladığımız şey bu. Eğer cinsiyetin seni rahatsız etmiyorsa sen o cinsiyettesin. Ha bu şöyle ama eşcinsellik seni rahatsız ediyorsa o zaman bir hastalık. Bunun altını çiziyorum. Sen eşcinselsin ve bu seni rahatsız ediyor. Bu bir hastalık işte, tedavis gerekiyor ama eşcinsel seni rahatsız etmiyorsa o senin kendi yapındır artık deniyor. Ve bugüne kadarki en büyük bildiğimiz şey de bu. Mesela benim yaptığım deneylerde yine anne karnındaki olayların birçok faktör eşcinselliği etkileyebiliyor. Eşcinsellik yapabiliyor hayvanlarda. Mesela testosteron dedik. Anne karnında geçilen enfeksiyonlar, ilaç kullanımları. Yani beyin değişiyor sevgili dinleyenler. Ne demiştik? Beyin değişebiliyor. O zaman hayvanlarda beyin nerede değişiyor ama? Anne karnında değişiyor. İnsanlarda ama değişmeye devam ediyor. Sonuçta doğru, biz bir hayvanız. Ama bizim beynimizin bir özelliği daha var. Sadece anne karnında değil, daha sonra değişmeye devam ediyor. Hayvanlarda bu değişiklik daha az. Hayvanların beyni daha basit olduğu için anne karnında değişiyor. İlk yaşlarda değişiyor, sonra bitiyor. Ama bizim hayat boyu ölünceye kadar değişebiliyor. Onun için bir insan sonradan da eşcinsel olabilir. Bu da onun beyindeki sinir hücrelerinin değiştiğini gösteriyor. Bakın, artık şunu biliyoruz. Beyindeki sinir hücrelerinin davranışları ve beyindeki proteinler değişebiliyor. Onun için bir insan sonradan eşcinsel olabilir. Bu da onun çevre faktörleriyle ve kendi psikolojisiyle ilgili bir durumdur. Onun için bu bahsi şöyle kapatmak lazım. Eşcinsellik beynin oluşturduğu bir davranıştır. Beyindeki sinir hücrelerinin farklılığıdır ve bu farklılıkları tek tek paylaştım. Bir hastalık değildir demekle bu konuyu sonlandırıyorum. Evet, şimdi tabii ki sokak biliminde bir konumuz daha var. Stüdyomuz var burada. Sokak biliminde acaba oradan soru var mı? Şimdi soruları alalım. Stüdyodaki dinleyenler neler diyor acaba? Hocam ben bugün konuştuklarımız üzerine şunu merak ettim. Biz bugün aslında hep tek tip cinsi yönelimlerden bahsettik ya, yani biseksüeller de var ve atıyorum bu tarz yönelimlerde bir farklılık var mı? Ben bununla alakalı sizin söyleyeceklerinizi merak ediyorum. Biseksüel esasında şöyle bir şey. Beyindeki sinir hücre yapısına baktığımız zaman orada kadın ve erkek eşit diyebiliriz. Yani o zaman 3 tane beyin konabiliriz. 1. Normal beyinler. 2. Biseksüel beyinler. 3. Eşcinsel. Artık eşcinseli tanımladık, anladın artık. Eğer senin beynindeki, senin cinsiyetini belirleyen sinir hücreleri, sen bir kadın ya da bir erkek gibi, mesela erkek eşcinsellerde beynindeki sinir hücreleri kadın gibi. Yani gerçek cinsiyeti ne bunların? Kadın. Erkek ama kadın. Ya da kadın ama erkek. Biseksüelde ne? Tam yarı yarıya bulmuş. Yani 50'si erkek, 50'si dişi ya da kadın diyebiliriz. Yani eşcinsellik ve biseksüelliğin nereden olduğunu anlıyoruz. Tamamen bir beyin davranışı olduğunu anlıyoruz. Ve bunların beyinleri normal bir
heteroseksüelden farklıdır. Bunun altını çiziyorum. Bu farklı bir beyin yapısıdır. Çünkü beyni farklı için davranışları farklı olduğunu biliyoruz. Peki bu genetik mi değil mi? Genetik kökenleri var. Kesinlikle anne karnı evet. Genetik faktörler evet ama insanda bir de ne var? Çevresel faktörler var. Ben şunu söylüyorum. Hayvanlarda anne karnı gen %90 iken insanlarda anne karnı gen %50'ye düşüyor. Biz çünkü çevreden çok etkileniyoruz. Onun için hep altını çizdiğim bir şey var. Sonradan eşcinsel ya da biseksüel olunabilir. Hocam eşcinsellerde ameliyat olmayı seçenlerle ameliyat olmayı seçmeyenler var. Yani kadınsa erkek, erkekse kadın olma, ameliyatla kadın olma veya erkek olma eğilimi olanlar var. Bir de olmayanlar var. Bunların arasındaki fark nedir? Şimdi mesela adrenogenital sendrom var. Adrenogenital sendrom şu. Kız XX yani bir dişi. Ama bir enzim eksikliği olduğu için vücutta hep testosteron yapıyor. Ve sakalı çıkıyor, bıyığı çıkıyor. Çocuk erkek gibi. Bir ayakta idrar yapmak öğretiliyor. Ama normalde kız. Cinsiyeti XX. Ama dışarıdan kortizon verildiğinde tanı konup kız adet görmeye başlıyor. Zaten kız zaten. Ama bu kızlara soruyorlar sen ne olmak istiyorsun diye. %99'u ben erkek devam etmek istiyorum diyor. O zaman buradaki faktör ne? Bizim cinsiyetimizi belirleyen hormonlar değil, kesinlikle yetiştirilme tarzımız, çevre etkenleri ve psikolojik faktörler. Onun için şu ortaya çıkıyor. Doğru, tabii ki bir genetik faktörler var ama hayvanlar kadar değil. Adrenogenital sendromda bir kız çocuğu XX hormonları bozuk olduğu için erkek gibi duruyor. Erkek gibi yetiştiriliyor ve erkek olmak istiyor. O zaman psikolojik cinsiyet, hissettiğin cinsiyet, hissettiğin beden algısı senin gerçeğindir. Hocam seks işçilerine baktığımız zaman çok fazla transseksüel görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Neden bu kadar çok? Esasında cinsiyet değiştirenler yani transseksüeller gerçek cinsiyetlerine ya da hissettikleri cinsiyete geçiş yapıyorlar. Mesela erkek ne oluyor? Kadın oluyor ya da kadın erkek oluyor operasyonla. Ama toplumsal yargılar o kadar sıkıntılı ki hep negatif bakıyoruz. Yani nasıl homoseksüellere alışamadıysak transseksüellere de, yani trans bireylere de alışamamış durumdayız. Onun için toplum onları itiyor. Nasıl yani? Normal bir iş dünyasına itiyor. Çok az insan var transseksüel ve normal bir işe gidip gelebilen. Bu yurt dışında aşılmış durumda. Ama ülkemizde bu hala aşılmakta zor bir problem. Bu sefer nereye doğru itiliyor? Onların da karnını doyurması lazım. Ve ne oluyor bu sefer? İnsanların belki tarihten beri en basit yaptığı işe yani seks işçiliğine doğru bir yönelim oluyor. Esasında şey gibi oluyor olay. Onların istediği bir durum değil bu. Onların toplum tarafından yönlendirildiği bir durum oluyor. Onun için trans bireylerin seks işçiliği yapması onların istediği bir şey değil. Toplumun onları o duruma ittiği bir şeydir. Mesela psikiyatrik hastalıklarda bu çok fazla. Bipolar ya da şizofren. Toplum tarafından kabul edilmediği için itiliyor. O da ne yapıyor bu sefer? Başka mesleklere, başka şeylere itilebiliyor. Bazı meslek gruplarında bipolarlar daha fazla. Bazı meslek gruplarında epilepsiler daha fazla. Neden sence? Çünkü toplum onu ittiği için ne yapsın o da? Kendi yaşam alanını ve kendi ekmek parasını çıkaracağı bir yer bulmaya çalışıyor. Yani sorun esasında onlarda değil, bizde esasında. Çünkü ben mesela yıllar önce hep şunu düşünürdüm. Mesela transseksüelizm bana böyle şey gelirdi. Ben bir doktorum sonuçta. Hani böyle bir garip gelirdi. Hiç garip değil. İnsanların en büyük özgür iradesi. Bence bunu yapabilenler en cesur ve en mantıklıları. Mesela bazen şimdi bana öğrenciler soruyor. Oytun hocam ben diyorlar eşcinselim ne yapayım? Ben şimdi onlara yol gösteriyorum artık. İşte şunu yap, bunu yap, şöyle bir şey yap. Yol göstermemiz gerekiyor. Ama bu değişecek tabii ki. Bence bu güzel bir konu bugün işlediğimiz bu konu. En azından toplumun cinsiyete yaklaşımı değişti. Senin cinsiyetin hissettiğin cinsiyette. Sen kendini nasıl hissediyorsun şu anda? Kadın. O zaman kadınsın sen. Bitti. Yani bu kadar. Mesela ben sana şunu söyleyeyim. İkinci Dünya Savaşı'nda erkekler erkeklerle o kadar çok zaman geçirmiş ki bazı erkeklerin kadın kıyafetleri giydiği görülmüş. Buna da ne deniyor? Transvestizm. Transvestizm karşıt kıyafetleri giymek demek. Yani başka kıyafet giyiyor. Peki neden bunu yapmışlar biliyor musun? Çünkü o kadar çok erkek aynı yerdeymiş ki önce eğlenmek için başlamış bu. Sonra eşcinsel eğilimler artmış. O zaman şu görülüyor. Toplumun getirdiği kurallar, toplumun getirdiği yapı cinsiyeti bile ne yapabiliyor bazen? Değiştirebiliyor. O zaman insan nasıl bir yapı? Değişken bir yapı. O zaman sen bu toplum modelinde olmasaydın, başka olağanüstü bir durum olsaydı sen erkek modeline dönüşebilirdin. Tamam mı? Evet. Hocam kadınlar dışarıdan testosteron, erkeklerde dışarıdan östrojen alırsa cinsiyetleri değişir mi? Bir erkeğin hormonu testosterondur, kadınınki östrojendir. Kadına testosteron verirseniz sakalı bıyığı çıkar ama hissettiği cinsiyet değişmez. Aynı şey erkek için de aynı. Doğum kontrol hapı verirseniz erkeğe, doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron içerir. Sakallanma ve bıyıklanma azalır, kıllanma azalır ama asla cinsel yönelim değişmez.
Buradan da şu anlaşılıyor insanlarda. Hormon cinsel yönelimi değiştirmez diyorum ve bu konuyu da kapatıyorum. Bugün sokak biliminde eşcinselliği sokakta tartıştık. Sokakta esasında seyirciye sorduğumuzda 3 kişi doğruyu buldu esasında. İlk amca dedi ki hastalık gibi bir şey. Aynen doğru. Yani sık olmayan bir şey. Yani esasında %1-5'i söyledi o. Sokak bilimi doğru çıktı. İkinci çocuk dedi ki ben eşcinsel olabilirim. Yani şeyi değiştirebilirim. Yönelimi değiştirebilirim. Şunu söyledi. Bir insanın cinsel yönelimi değişebilir. Çok doğru bir bilimsel yaklaşım yaptı. Bunun adı nöroplastisite, yani sinir hücrelerinin değişmesi, beynin değişmesi, proteinlerin değişmesi. Son abi de dedi ki eşcinsellik kardeşim ben çok bakıyorum, yani olumsuz bakıyorum. O da dedi ki yani toplumsal nadir olan şeyler toplum tarafından zor kabul edilir. O da onu söylemeye çalıştı. Hani nasıl 3 harfliler, nasıl kanser, o deme canım, o işte hani bir hastalık var ya, o da onu söylemeye çalıştı. Bugün sokak bilimi yine toplanıp gerçek bilimi buldu. Bundan sonra sokak bilimi ve sokak biliminin gerçek bilimle bağlantıları devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Zil sesini duymak için ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Herkes bunu söylüyor, ben de söyleyeyim artık.